Burası büyülü bir yer Angkor. Ya kesmesin dilini ya. O alkol aldı. Ya şu an neye şahit olduğumu anlatamam yani. Böyle tüylerim diken diken oldu. Acaba kazıklanıyor muyum diye düşündüğünüz her an emin olun kazıklanıyorsunuz. Bu körde her şey yüzüyor. Market yüzüyor, tapınak yüzüyor. Tekrar günaydın. Kamboçya'dan, başkentten, Phnom Penh'ten. Arkamdaki oteldi. Şu arkası Mekong Tonle Sap Nehri komple. Şimdi burası da Pub Street'miş. Burada ilerliyorum. Akşam gece geç geldim ben buraya. Çok güzel görüntüler yoktu. Ama şimdi tenha, temizlenmiş. Bir rüzgar da var. Güzel sabah serinliği var. Çin yeni yılı olduğu için her tarafta Dragon yoluna girdik biliyorsunuz. Ejderha yoluna girdik. Her tarafta Çin fenerleri var. Çin yazıları var, süslemeler var. Arkamda göstereyim. Şimdi ilerliyorum Pub Street'ten. İlk durağımıza gideceğiz. Evet, birazcık kaotik görünüyor. İlk izlenimim öyle. Burada Çin yeni yılını kutluyorlar galiba. Böyle araçlar geçiyor. Yani bir kutlama var. Çin yeni yılı da geçeli biraz oldu ama hala kutlanıyor galiba. Bu arada dediğim gibi Çin yeni yılı sadece Çin'de değil, Güneydoğu Asya'da da kutlanıyor. Yani sadece Çin nüfusunun olduğu Singapur'da, Malezya'da değil. Bu bölgelerde de çok kutlanıyor. Zaten Çin de bölgeye kültürel olarak hükmetmiş devletlerden birisi. Yani Hindistan ve Çin. Zaten ismi Çin Hindi buraların. Hindi-Çin yani Hindistan'la Çin arasındaki ülkeler bunlar. Dolayısıyla böyle bir etkileri var. Zaten dinleri Budizm, Hinduizm hep Hindistan üzerinden gelme. Onun dışında yemekleri daha farklı böyle daha böyle Konfüçyen tarzı gelenekler, alışkanlıklar. İşte mimari. Bu arada trafiğe de bakıyorum. Biraz daha Çin kökenli. Tabii ticaret de önemli olmuş. Hindistan-Çin ticareti bu bölgeden geçiyor. Buradan geçiyor. Eskiden burada Funan diye bir ülke var Kamboçya'da. Onun sahillerinden geçiyor. O yüzden Çin Hindi ya bu insanları şey diye düşünebilirsiniz. Güneydoğu Asya'daki insanlar çekik gözlerini Çinlerden almışlar. Esmer tenlerini Hintlerden almışlar. İkisinin böyle karışımı ama özgün, bir o kadar da özgün ülkeler bunlar Güneydoğu Asya. Burma'da başlıyor, Vietnam'da bitiyor. İşte bu ülkeleri sayabilirsiniz. Burma, Myanmar yani, Tayland, Kamboçya, Laos, Vietnam. Ya bu bölgeye Güneydoğu Asya diyebiliriz. İşte Endonezya var, Malezya var, Singapur var. Burma'da bitiyor. Burma'dan sonra Bangladeş'ten itibaren artık Hint Yarımadası başlıyor. Hint alt kıtası aslında. Orası başka bir artık bölge. Güney Asya diyorlar buraya. Vietnam sonra da zaten Çin vesaire var. Orası da Doğu Asya ya da Uzak Asya. Güneydoğu Asya ama böyle bilmiyorum. Dünya üzerinde benim en mutlu hissettiğim yer galiba. Tropik olması tabii etken. İnsanları etken, kültürleri etken, tarihleri zengin. Nereye denk geldim lan ben? Falan filan var. What is this? Vallahi abi olaylar dönüyor ama anlamadım. Şurada pala filan var, bakar mısınız? Burada bir şey kutlanıyor ama ne olduğunu anlayamadım ya. Birazdan öğrenirim. Herkes birbirine sarılıyor, anlamadım. Alkol içiyorlar, şunu sunuyorlar.
Çin yeni yıl galiba da. Bakar mısınız? Kıyafetlere bakın. Vallahi adamın önünde gerçek pala var. Alkol bakın. Alkolü palaya tükürdü. Yalıyor. Oo, dilini kesti. Dilini kesti. Dilini kesti. Kanla birlikte. Bakın dilindeki kanı kağıtlara sürüyor. Dili kesik. Bakar mısın? Millete dağıtıyor onu. Bakın adam dilini kesti şu palayla. Sonra onu kağıtlara sürüyor. Kağıtlarda kan var. Çin yeni yılı kutlamaları galiba. Kamboçya, Phnom Penh. Adam dilini ikiye böldü ya. Alkol aldı, sonra palaya tükürdü alkolü, sonra dilini kesti. Kağıtları yapıştırdı, millete dağıtıyor. Şöyle bir kan. Bir yandan davul çalıyorlar. Adam deli kesin. Şurada galiba Konfüçyüs tapınağı var. Abi ben ne olduğunu anlamadım ya. Çin yeni yılında böyle şeyler yapmıyorlar yani. Bu galiba yerli dinlerinden de kaynaklanıyor Khmerlerin. Kamboçya'da. Adam transa geçmiş ya. Bak bıçağı verdiler tekrar. O bıçakla dilini kesti adam ya. Bayağı da bir trans halinde şu anda. Bayağı bir böyle bir dirençli, böyle bir şey havası var. Şu an tahtı geçişleri falan oluyor. Şu gördüğümüz tabak var şurada bir tane. Onunki kan bu arada. Kaplan desenli kıyafeti olan geçti diline. Şimdi buradan bir konvoy geliyor galiba. Bakın bir konvoy geldi. Biri var taş giymiş. Arabaya bindi. Davullar var burada. Burada kral gibi. Ne yapacak burada bilmiyorum ama. Kral bu burada. Adam canlı canlı dilini kesti gözümün önünde ya. Bakın burada bir şeyler yapıyorlar, evet. O kanla bayrağı boyuyorlar, bakar mısınız? Bakar mısınız kanla? Ejder'in burnunu boyadılar o kanla. Alkol aldı. Alkolü tükürüyor şu anda. Bir koku sıktı. Yaşlı kadınla konuşuyor. Kadına cadı mı nedir? Tacını düzelttiler. Evet, Çin imparatorların şapkasına benzetiyorum. Kafasındaki taç Çin imparatoru taşlarına benziyor. Han dönemi, Qing dönemi. Bayrak sallamaya başladı. Vallahi ne yapacak merak ediyorum. Davullar hızlandı bu arada.
dilini kesti bu arada ya. Bakın kağıtları yalıyor şimdi. Kağıtları yalıyor. Kağıtları kanlar dolduruyor. Bakar mısınız? Bıçağı tekrar aldı. Alkolü aldı. Alkol tabii dezenfekte ediyor galiba. Kesme tekrar, kesme tekrar, kesme. Alkolle tükürdü. Tekrar dilini kesiyor. Aman Allah'ım. Korkunç. Tekrar dilini kesti. Aman Tanrım. Kağıtları yalıyor. O kağıtları galiba dağıtacaklar. Bakın şu kağıtlar kanlı kağıtlar. Kanlı kağıtlar galiba. İnanılmaz. Kamboçya'dayız. Adamın ağzından kan geliyor ya. Allah midem bulandı. Burası da tapınakları bu arada. Arkama tapınakları var. Buradan sesler geliyor. Tekrar mı kesecek anlamadım ki. Davullar hızlandı. Konsantre oldu. Tekrar kesiyor. Tekrar kesiyor dilini. Korkunç. Adamın her yeri kan oldu. Artık gidiyorlar. O başlarındaki insandı. Bunlar da diğerleri. Şu adamın dilini kesmişler. Tapınağın girişinde hala bir şeyler oluyor. Acayip bir kaos var. Savaşçılar geliyor. Ulan milletin elinde pala var, mızrak var, kafaları da iyi ha. Herkes alkol kokuyor. Tütsüler vesaire. Hay. Savaşacaklar mı? Ne yapacaklar anlamadım. Bakın transa geçiyor. Çocukların kafası iyi ya hepsinin. Vallahi saklamasınlar. Bakar mısınız? Böyle şaman gibi davranıyor anlamadım. Hepsi de sarhoş gibi. Bakın bir tane daha geliyor. Konsantre oluyor. O kanlı şeyler. Ya şu an neye şahit olduğumu anlatamam yani. Böyle tüylerim diken diken oldu. Gözümün önünde millet dilini kesti, orasını burasını kesti. Böyle gözleri falan dönüyor. Ellerinde mızraklar, pallar var, kafaları da iyi. Herkes böyle arabalardan inenler bu tapınağa doluyorlar. Galiba Konfüçyen tapınağı. İçeride dans ediyorlar, savaşıyorlar. İznim var mı bilmiyorum içeri girmeye. O yüzden girmiyorum. Kafaları da iyi zaten. Herkesin elinde bıçak falan var. Yenileri geliyor. Yeni konvoylar geliyor. Burada sunumlar var.
Kağıtların üzerinde hep kan izleri var. Kendinden geçti. Kendinden geçti. Abi burada acayip şeyler oluyor ya. Fransa girdi adam ya. Alkol alacak. Kendini tütsüledi. Yani çocuk kendini tütsüledi. Ya tüylerim diken diken oldu ya. Kendini tütsüledi. Alkol alıyor ağzına, sonra dilini kesmeye başlıyor. Bayağı kesiyor. Akan kanlarla bir kağıt var. Ejderha olan, kaplan olan. Onu yalıyorlar. Onu da millete dağıtıyorlar. Sonra tapınağa giriyorlar. Orada bir şov yapıyorlar. Tapınağa ben giremedim. Zaten girmek de istemiyorum. Herkesin elinde kanlı bıçaklar, palalar, baltalar. Herkes böyle yoldan geçen dilini kesiyor. Ulan sevindiğine girdim. Bir nefes alayım, bir şeyler içeyim, nefesleneyim, bir sigara içeyim dedim. Daha çok stres oldum. Vallahi acayip bir şey katıldım ya. Kamboçya'dayım şu anda. Hala tüylerim diken diken ya. Gözümün önünde 3-4 kere izledim. Bir kere izlesene salak. 3-4 kere izledim böyle. Gelenler dilini kesiyor. Gelen dilini kesiyor. Bir tane tacı olan vardı böyle. Baş rahipleri mi? Kimse çocuk böyle. Bir de transa girmişler. Böyle bir şey kullanmışlar galiba. Böyle gözleri falan dönüyor. Bir acayipler. O çok kesti dilini. Ya ben de sonuna kadar izledim. Şurada bir sigara falan içeyim, bir kendime geleyim. Bir uzaklaşmam lazım. Şöyle bir Avrupa kafesi falan bulmam lazım. Vallahi bilmiyorum, acayip bir deneyimdi ya. Bir transa geçtiler. Bir de bazıları çocuk yani. Nasıl bir anlatamam ya. Hakikaten yani değişikti. Bilmiyorum ya. Tüylerim hala diken diken. Şimdi başka yere geçiyorum. Bu arada çok da trafik var ya. Burada dikkat etmek lazım. Çok kalabalık. Şurada bir sabah pazarı var. Görüyorsunuz. Meyve, sebze vesaire, yeme içme, et. Ya nasıl da anlatamam. Şimdi bunları da videoya hepsini koyulur mu koyulmaz mı bilmiyorum ya. Adam orasını burasını kesiyor. Kan fışkırıyor vesaire. Yani evet, Kamboçya'da sizleri de buna şahit etmiş oldum. Şubat ayındayız. Kamboçyalıların o Çin yeni yılı galiba etkinlikleri vardı. Tabii Kamboçya'ya özgü bunlar. Yani Çin'de bunlar yapılıyor mu bilmiyorum, sanmıyorum. Yöre göre değişir tabii. Kamboçya'da büyük ihtimalle yerli böyle animist lokal inançlarıyla ortak kadim geleneklerden gelme, Kimer geleneklerinden gelme bir gösteri izledik. Tabii içinde dragon gibi, ejderha gibi, kaplan gibi Çin motifleri de vardı. Çin tapınağında, Konfüçyüs tapınağında olduğunu nasıl anladım? Çatısındandı. Çin mimarisiydi çatısı. Öyle garip bir deneyim yaşadık. Yani bilmiyorum. Karşıya geçmem lazım. Bu şekilde Kamboçya'ya gezmeye devam ediyoruz. Ya az önce biz neye şahit olduk öyle ya? Arkadaşlar şimdi bir nefes alayım dedim. Bir sigara içeyim dedim. Yani ben yine antik seyyah böyle tapınak tapınak sıkıcı geziyordum. En son bir tapınağın önünden geçerken işte konvoylar başladı. Konvoylar böyle pick-up'lar. Onların içinden insanlar indi böyle, gençler, çocuklar, böyle hepsi transa girmiş, bir şey madde falan kullanmışlar herhalde. Sonra ellerinde böyle keskin baltalar, böyle palalar, mızraklar, bıçaklar falan var. Böyle kendilerini kesmeye başladılar. Önce böyle bir arınma, davullar hızlanıyor o sırada. Davullar hızlandı, tamtamlar. Sonra tütsediler adamı. Sonra kendisi üzerlerine bir kolonya bir şeyler sıktı. Sonra alkol aldı böyle kutsal bir kaseden, böyle bir kaseden. Onu içti, sonra palayla dilini kesmeye başladı falan. Bir tane taşları vardı galiba, baş keşişleri mi bilmiyorum, kimse çocuk. O çok transa girmişti, o çok kesti. Böyle millet birbirini kesiyor falan, böyle garip. Ben bir de salak, bir tane izlesene. Bir tane izleyip geçsene, 3-4 tane izledim böyle. Bir acayip böyle bir 20 dakika falan kaldım orada. Vallahi şok oldum, hala tüylerim diken diken. Acayip bir deneyim yaşadım.
Ya bilmiyorum, bunu sadece Çin yeniyle açıklayamayız yani. Bunlar yerli animist, yerli inançlarını hala koruyan insanlar Kamboçyalılar. Yani Kimerler, eski Kimer geleneklerini koruyorlar. Sanırım oradan gelen bir gelenekti. Yani millet birbirini kesti, böyle gözleri falan dönüyor, tapınağa falan giriyorlar. İçeride tapınakta böyle bir kargaşa oluyor, böyle birbirleriyle savaşıyorlar, mızraklarla geri dönüyorlar falan. Yeni arabalar geliyor, yenileri gidiyor vesaire. Böyle acayip bir gelenekti. Şimdi bugün öğlen Kimer'e, Siem Reap'e gideceğim, Angkor kentini gezeceğim 4 yıl sonra tekrar. Oraya giderken böyle o tabii rölyefleri, tapınaklara giderken o ruh haliyle gezeceğim. Bir acayip oldu. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Hala etkisindeyim. Yani burasını kesti insanlar gözümün önünde. Nasıl yaptılar böyle bir şeyi, nasıl oluyor falan bilmiyorum. Böyle tapınağa gelirken gözleri falan dönüyor. Böyle bir trans halindeler, böyle şamanik böyle hareketler vesaire. Öyle bir deneyim oldu. Şimdi bir nefes alayım. Bu arada yolda birkaç Kamboçyalıyla konuştum, sordum olayı. Tahminlerim doğruymuş. Orası Çin tapınağı. Çin Festivali de bu arada, Yeni Yıl Festivali de aslında bu ay boyunca sürüyor. Şubat ayı boyunca sürüyor. Ama tabii yerel gelenekleri de katmışlar işin içine. Tahmin ettiğim gibi o amuletmiş onlar. Yani muskalarmış o kağıtlar. Ve dilini kesiyor oradaki insanlar. Daha sonra o kanı transa geçiyorlar böyle bir nevi. Böyle savaşçılıklara falan atıyor. Davullar gümbürdüğü vesaire tamtamlar. Onun üzerine o kağıtları böyle dilleriyle kan yapıyorlar. Onu kutsal olduğunu inanıyorlar. O kağıtları da iş yerlerinde, böyle evlerinde saklıyorlarmış. Yolculukta saklıyorlarmış. O kağıdın kutsal olduğunu inanıyorlar. Kötü ruhları sizden uzak tuttuğunu inanıyorlar. Böyle bir adeti varmış. Yani bilmiyorum, tek turist de bendim. Kimse şahit olmamış. Birkaç turistle de konuştum. Dedim gördünüz mü? Hayır dediler. Gitmek istediler. Kimisi birkaç video izlettim, görmek istemedi. Gitmek istemedi. Bu tarz bir şey varmış. Çoğunu yani tahmin etmişim doğru. Çin Festivali, doğru Çin ve Kimer gelenekleri karışımı ve transa geçme, şamanizm, animizm, öyle ortaya karışık bir adet, bir törenmiş. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Otelde bu arada Çinli çalışanlar da vardı. Festivalin ne olduğunu sordum. PTH Neakta Festivali'ymiş. Şöyle hatta Kimer dilinde ve Latince alfabesine yazdırdım böyle festivalin ne olduğunu. Festival buymuş. Şubat'ta oluyormuş.